your sales estimation. So how much revenue you think you're going to make based on your last year's revenue. So are you going to increase by 2%, 3%? You do your, it's an estimation, okay? You do your estimation. Once you've done your estimation, your department heads then complete their part of the budget. So food and beverage come and the manager says, okay, you know what, we're going to increase liquor sales, we're going to increase food sales, we're going to do all this by a certain amount. Again, have a look at historical data and it gives you a good indication of how to go forward. And then you collect and you merge everything you have in one document, okay? And then obviously it goes for final approval. Now here is the fun part. Usually when it goes for final approval to the hotel ownership, they turn around and say, no, I want more, right? It's generally how it works. And then obviously it comes back for reviewing. If you are lucky enough, it will not come back and it will be accepted. And if it comes back, you make the changes and then you submit again and this is approved. Done deal, sealed. This is your budget for 2017, for example. Bir bütçe nasıl yapılır? Bir bütçeyi yapabilmeniz için öncelikle market segmentlerinizi biliyor olmanız lazım. Ona da gireceğiz. İkincisi, corporate çalışıyorsanız ne kadar corporate müşteriniz geleceğini bilmeniz lazım. Çünkü bu tarz segmentler sabit fiyatlı olduğu için çok yıllık segmentler değildir. Ona göre hani bütçemizi yapmamız gerekiyor. Satış tahminlerinizi gireceksiniz. Ben hangi segmentten ne kadar satış yapabilirim? Daha sonra bu bir kişinin yapacağı bir şey değil. Her departman müdürü zaten bir bütçesini hazırlaması lazım. Kaç personel istiyor? Kaç tane makine alınacak? Ben biliyorum çalıştığımız böyle iyi otellerde, para sıkıntısı olmayan otellerde bütçe yok diye bir mouse alamadığımızı biliyorum. Yani hani bu bütçe o kadar bir şey. Çünkü siz kontrol altında tutuyorsunuz. Daha sonra bunu siz otel müdürü olarak ya da kim sorumluysa bunların hepsini topluyorsunuz. Tek bir Excel haline getiriyorsunuz. Onaya gönderiyorsunuz. Bu onaylanırsa eğer yani final approval alırsa daha sonradan bunu otelin bütçesi haline getiriyorsunuz. Departman bütçeleri birleştirip otelin bütçesi haline getiriyorsunuz. En sonunda artık bir corporate varsa ya da kimse onun onayına gidiyor ve o artık sizin 2016-17 bütçeniz oluyor. Bu arada bütçeler genelde Eylül-Ekim ayından hazırlanmaya başladı. Bilginiz olsun. 2017 için. So some tools that you need to do a budget. Obviously there are specialized tools, so systems, I'm sure you have them in Turkey as well, which basically can build a budget for you. You go and enter the data and the budget comes out in a fancy tool. This is also available. If not, to be honest with you, you don't have to invest a lot of money. You can simply do budgets on spreadsheets. This is very much possible and I will show you some examples. But bear in mind, when you do a budget, what you need to be able to see from that budget is things like your balance sheet, your cash flow, your cost, your profit and loss, departmental budgets, and your business segmentation. So these are areas which you need to be able to see once you have compiled your budget. Yine bütçe yaparken de bir araca ihtiyacınız var. Bu özel software'ler var bununla ilgili. Bu olabilir. Ya da en kötü ihtimalle Excel üstünde bunu yaparsınız. Bir bütçeyi yaparken de o bütçenin üstünde sizin bir nakit akışınızı görmeniz gerekiyor. Bu nakit akışı konusu bile başlı başına apayrı bir konu. Bu P&L deniyor, Profit and Loss, hani bilmiyorum otellerinde yapan yani kar ve zarar şeylerinizin olması gerekiyor. Departman bütçelerinin olması gerekiyor ve segmentasyonunuzun olması gerekiyor. Yani bunların bütçe üstünde görülmesi gerekiyor. Örneğini göstereceğiz zaten. So you can't really see it, but it gives you an example of some elements of what a budget looks like, okay? This top part here is a profit and loss statement. It shows you things like number of rooms available, rooms occupied, revenue, rooms, food, beverage, minibar. It shows you all the departments just here. So you're looking at a profit and loss statement here. This part here, I've just taken an example of a departmental budget for housekeeping, for example. So housekeeping would look at payroll, housekeeping costs, linen costs, staff costs. So all this will basically be looked at inside a budget. Okay. Bu da bir bütçeden bir örnek. Okuyamıyorsunuz ama ben de okuyamıyorum. Ama yaparım. Bana mail atarsanız paylaşırım bunları sizinle. Ama kısacası hani yani örneğin housekeeping'de kaç kişi çalışacak? Havlu postlarımız, çarşaf postlarımız her şey yer alıyor gibi düşünebilirsiniz.
This is a continuation of the budget, so we see balance sheets, so 12 months projection. Again, it's very important that you have a projection. And then down at the bottom, we have a cost analysis, so your cost for rooms, for food and beverage, for spa, etc., etc. When you do pricing, a lot of hotels tend to forget that we have a cost involved for our bedrooms, for example. When you have a budget, you know what the cost is going to be for your bedrooms. This is obviously not only cost as in hard costs, also distribution costs. This should then be incorporated within your pricing. You should never obviously come below than your cost. Burada iki örnek rapor var. Bir tanesi 12 aylık hani gelir tablonuz. İkincisi de cost analizleriniz. Burada her departman, mesela odalara dahil olan birçok costlar var. Bunları da hesaplamanız gerekiyor. Bunlar bu sheetlerde zaten detaylı olarak gösterilmiş. Örnek verecek olursak diye bakıyorum ama ben de göremiyorum gerçekten. Dediğim gibi bu şeyleri mail atarsanız ben paylaşırım daha okunabilir versiyonlarınızı. Okay, this one I think is a little bit clearer. It's just another example of a budget, so I'll go past it. Okay, so this is the end of budgeting. Any questions on budgeting? Bütçenin sonu bu. Sorusu olan var mı? So you all are going to go back to your hotels and create a budget, right? Okay, yes, I'll take that as a yes. Yani Okay. bütçeyle ilgili zannedersem birçok kişinin bir şeye ihtiyacı var değil mi? Yani bir dokümana, yani neler bütçelenmeli, bir örneğe ihtiyacı var. Dediğim gibi mail atarsanız paylaşırım daha rahat olur. But seriously, you will see the benefit. So I would truly say, you know what, spend your time, invest your time wisely, and do build a budget, because ultimately it's the first step you're taking to growing your business in the right direction. Eğer işinizi doğru anlamda büyütmek istiyorsanız, evet vakit alan bir şey, kolay bir şey değil. Yani bilmiyorum, otellerde bazı müdürler kapanır, bütçe yapıyorum diye strese girerler ya, bilmiyorum var mı sizin etrafınızda. İşte bir iki hafta bütçe sürer, onaylanması. Dolayısıyla çok önemli bir konu. Mutlaka vakit ayırıp buna bir bütçe yapın, çok faydası göreceksiniz.